Herkese selamlar, hoş geldiniz. Bugün yeni videomuzda Meksika'da bir gece çölün ortasında geçireceğiz. Yaklaşık buradan 2-2,5 saatlik bir araba yolculuğumuz var. Biliyorsunuz biz 2 yıldır Meksika'da yaşıyoruz. Yaşadıklarımızı, gördüklerimizi, gezdiklerimizi de YouTube kanalımız aracılığıyla size aktarıyoruz. Eğer içeriklerimizi kaçırmak istemiyorsanız lütfen siz de kanalımıza abone olun. Hadi bakalım geceyi çölün ortasında geçirmek için yola çıkalım. Biraz yol aldık. Aşağı yukarı bir saatimiz kaldı. Şu an kullandığımız yol Meksiko City'ye gittiği için yolun fiziksel durumu gördüğünüz gibi gayet iyi. Ama konaklayacağımız yere dönünce nasıl bir yol ile karşılaşacağız gerçekten ben de merak ediyorum. Evet, otelin yoluna girdik. Hiç şaşırtmadı. Zaten bir kişilik yol. Karşıdan bir araba geliyor. Çok da saygılılar. Hemen teşekkür ederler. Gerçekten insanlar öyle ama bence burada ya. Daha kibarlar. Tabii karşıdakinin ne çıkacağını bilmedikleri için de olabilir. Siz şu an ağaçları yeşil görüyorsunuz. Hatta yerleri çamurlu görüyorsunuz. Bu nasıl çöl? Hani çölün ortasına gidiyorduk diye soruyorsunuz tabii ki haklı olarak. Kuzey Amerika çölleri bizim bildiğimiz Kuzey Afrika çölleri gibi değil. Buradaki çöller yağmurdan uzun zaman boyunca mahrum kalan alanlar aslında. Burada iki mevsim var. Yağışlı mevsim ve yağmursuz mevsim. Şu anda biz yağmursuz mevsimin başlangıcındayız. O yüzden gördüğünüz ağaçlar yeşil, yerlerde de yer yer ıslaklar görebiliyorsunuz. Ama tam olarak gittiğimiz yer Kuzey Amerika çöllerinin kalbi. Chihuahua çölünün en güneyine gidiyoruz. Yani San Miguel de Allente'deyiz. Böyle bir yer beklemiyordum. Tamamen kayalık, kaktüs ve agave dolu. Bu bölgedeki gerçek çöller işte böyle kayalıklarla oluyor ve bitki türleri de agaveler ve kaktüsler. Evet, burada böyle bir otel gerçekten beklemiyordum ya. Odanın hazırlanmasını beklerken şöyle bir otelde dolaşalım dedik. Burası resepsiyon ve çok güzel gerçekten kaktüsler, agaveler. Agavede tekilanın yapıldığı içki. Şöyle bir güneş var. Güneş yine ateş ediyor. Odamıza şimdi girebildik. Gördüğünüz gibi bir jacuzzi var ve bu her odada var. Yani her odanın kendine özel bir jacuzzi var. İster gece ister gündüz girebilirsiniz. Ama gece eminim çok soğuk olacaktır. Yani jacuzzi'den çıkıp o soğuk havada çarpılma ihtimalimiz de var. Aslında bizim konaklayacağımız yer V şeklinde bir bungalov. Üst katı yatak odası olacak şekilde dizayn edilmiş. Oranın da manzarası bu şekilde. Şu anda güneş buradan batıyor. Biz de gün batımını bekliyoruz. Sessiz, sakin ve huzur dolu bir yer aslında burası. Güzelmiş, hoşuma gitti. Yanma, dikkat et. Yanmam. Ha. Yemeğe gittik geldik. Ateşimiz yanmış. Bize girerken de şöyle göstereyim. Marshmallow falan verdiler ve bisküvi falan verdiler. Marshmallow'umuzu kızartacağız şimdi. Kızartmak mı denir artık, közlemek mi denir, ne denir onu da bilmiyorum. Çölün ortasında olduğumuz için bilin bakalım ne oldu? Buz gibi oldu. Hava şu an buz gibi. Kazağım ve gördüğünüz gibi montumla oturuyorum ve ona rağmen şu an soğuk. Ateş olmasa gerçekten burada oturulmaz. Hava kaç derece acaba? Bak, yani herhalde 10 derece civarı falan olmuştur. Yani gündüz ateş ediyor dediğimiz güneş gidince Meksika'da gerçekten soğuk oluyor. Şöyle odunlarımız da var. Ateşi yakıp odunlarımızı da bırakmışlar. Biz de burada ateşimizi besleyeceğiz. Marshmallowlarımızı kızartıp keyfimize bakacağız. Öyle diyeyim. Biraz daha atayım ya iyice. Az dumanken tam duman olsun, sonra güzel köz olsun. Marshmallow. Sen hiç yedin mi bunu? Yani şey yap böyle. Hiç kızartmadım. Ya normalde halleyin içinde yediğiniz şey işte de. Ve bir tane pembe dene. Pembeler daha kötü oluyor düşünüyorum. Önce bir deneme olsun. Bakalım. Hava Meteor Mother'da Ted'le Marshall yaptı. Rahatla geçmiyor. Neyse bakalım.
marshmallow pişer mi onu da bilmiyorum. Keşke biraz yağlasaydık. Güzel olmuş ama biraz daha pişirmek lazım. İçindeki şey marshmallow eridi, dışına böyle bir kabuk gibi bir şey oluştu. Güzel olmuş, şekerli falan, değişik. Bu bisküviler ne peki? Biz de İlkinde biraz acemiydim. Öğrendim yani nasıl yapılması gerektiğini. Bence o kadar yakın tutmaya gerek yok çünkü ilkinde elim çok yandı. Tabii uzaktan tutunca biraz yavaş pişiyor. Ulan şeyi de anlatayım. Dışında bir kabuk oluşuyor. Dışı böyle bir sert bir hale geliyor. İçi de akışkan bir hale geliyor. Yani değişik bir şey oluyor. Hiç denememiştik daha önce. Güzel, tatlı ama yapmaya değer mi dersen yani alayım da bir marshmallow da közde yapayım demem. Yani denemiş olduk. Üstad geldi. Bahsettiğim kabuk da şöyle. Bakayım görünüyor mu? Görünüyor. Bak şöyle. Sesi duyuyor musunuz? Sertleşmiş. Şimdi biz bunları yiyelim. Hava iyice soğudu. Biz de ne kadar odun bulduysak hepsini ateşe attık. Isınmasını bekliyoruz. Bu alandan çıkınca hava gerçekten çok soğuk, çok üşütüyor ya. Birazdan herhalde biz de odaya geçeceğiz. Gerçi odada sıcak mıdır onu da bilmiyorum. Klimayı açtık ama 30 derecede. En sıcağı o. Üşümeyiz. En azından ateşin başında üşümüyoruz. Üşürsek gelir burada yeter. Davetsiz bir misafirimiz de var. Evet, kamerayı açınca kaçtı. Bayağı durdu bize baktı ama herhalde ekranları sevmeyen bir köpek. Sabah saat 8. Güneş doğuyor. Hava çok güzel, serin. Ha böyle bir yazlık yer gibi ya burası, çok güzelmiş. Hoşuma gitti gerçekten. Sabah kahvemiz geldi. Şöyle buraya bıraktılar hiç kapıyı çalmadan. Öyle bir hizmetleri de var. Şurada da göl sabah sandım ama galiba sera. Evet, seraymış. Burada serasız olmaz çünkü gece çok soğuk oluyor. Yani ne yapıyorlarsa çok üşüyordur yani. Normal. Bakın şurada da kaktüsün meyvesi var. Kırmızı olanlar. Kahve de tazeymiş. Süt var mı içeride? Oh, iyi sıcak. Evet, az önce hava güzel dedim ama yaklaşık 5 dakika sonra üşüttü ve mont giymek zorunda kaldık. Sabah 8-8.30 falan. Güneş yeni doğuyor. Yani yaklaşık burada güneş 6'da doğuyor. Yaklaşık 2 saattir doğmaya çalışıyor işte. Yeni yükseldi. Ama henüz ısıtmamış. Henüz ateş etmiyor. Bak kimler geliyor bak. Dün geceki silah seslerinin sebebi belli oldu bak. Yukarıdan geliyorlar. Atlar da büyükmüş ya, bayağı böyle heybetli falan. Gerçi burada at önemli bir hayvan. İnsanlar atlara değer veriyor burada, bu kıtada. Kahvaltımızı yaptık. Kahvaltıda chilaquiles yedik. Chilaquiles Meksika'nın yerel kahvaltısı aslında. Çok lezzetli. Meksika'da denediğimiz en lezzetli şeylerden bir tanesi. Şu anda biz artık kahvaltıya dışarıya gittiğimiz zaman tamamen chilaquiles yiyoruz. Bunun şu anda müdavimi olmuş durumdayız. Eğer sizin de yolunuz bir gün Meksika'ya düşerse mutlaka kahvaltıda bu yemeği yiyin, isteyin, tadına bakın, tadına bakmadan asla dönmeyin. Şimdi bir piramit var yakında, bir saatlik uzaklıkta. Oraya süreceğiz. Büyük bir piramit gibi görünüyor. Tabii diğerleri kadar değil ama. Nedir o? Chichen Itza falan kadar Yok, değildir o ya kadar da değildir ama fena da durmuyor ve biraz daha eski duruyor galiba. daha orta Meksika dönemleri gibi duruyor. Gidelim bakalım neymiş diye. Bir saatlik bir yolumuz var. Hadi gidelim. Hadi el sallayın. Gidiyoruz. Videoya kısa bir ara. Biliyorsunuz 4 gün içinde Dünya Kupası başlayacak. Biz de kanalımızda Dünya Kupası'nda olan içeriklere yer vereceğiz. Dünya Kupası'nda Türkiye'nin Paraguay maçına gideceğiz. Hem Meksika'da hem de Amerika'da daha başka maçlara gideceğiz. Eğer siz de kaçırmak istemiyorsanız lütfen kanala abone olun. Yine düştük yollara, bir piramidi görme uğruna. Yaklaşık bir 45 dakika falan bir yol gideceğiz ama acaba bu sefer nasıl yollardan gideceğiz? Çünkü geçen seferki yol artık otele yaklaştığımız zaman gördünüz siz de bayağı tek şeride düşmüştü. Acaba bakalım bu sefer nasıl bir yolla karşılaşacağız derken neyle karşılaştığımızı siz de gördünüz zaten.
Aa 8 kilometre var ya. 8 kilometre böyle mi gideceğiz? Allah içimiz dışımıza çıkmasın şu zaman. Vallahi çıkabilir. 8 kilometre gösteriyor vallahi. Yani kapı kapalıydı ama doğru yoldaymışız en azından. Harita göstermiyor ama şu anda haritanın göstermediği bir yere gidiyoruz ama doğru yoldaymışız. Listeye aldılar, isim aldılar işte kim geliyor kim gidiyor. 6-7 kişi var bugün ziyaret eden burayı. Da kapatıyorlarmış 6'dan önce gelin dedi. Adam ben 15 dakikada geliriz dedim. Adam da yok 6'da kapatırız ona göre hareket edin falan dedi. Yan tarafta inekler vardı. Orası ayrı özel mülk, ranchero, işte piramit turları falan yazıyor ama buradan bir kişi daha gelirse biz yolda kalırız ya. Şu yolda bir çeksene. Hiç kaçacak hiçbir yer yok yani. Öyle bir yere gidiyoruz. Ama gidiyoruz. Gitmeye devam ediyoruz. O piramit görülecek. O piramit bugün ziyaret edilecek. Ay emin misin? Arabayı en sonunda buraya bırakmaya karar verdik. Gittik. Yol bitti. Geri geldik. Doğru yol. Burada insanların yürüdüğü yolmuş. Biz de şimdi yürüyerek gideceğiz. Arabayı da buraya bıraktık. Yol kapalı olduğu için gayet yolun ortasına bırakabiliyoruz. Bu cesareti gösterdik. Araba falan gelmeyeceği için. Harita ama o yolu yol olarak algılıyor. Hiçbir yerde Google Maps çok iyi çalışmıyor ama burada çok iyi çalıştı gerçekten. Olmayan yolu yol diye algıladı. Bizi götürdü. Ama neyse doğru yolu bulduk. Şimdi piramidimizi görmeye gidiyoruz. Kendimizi bir anda turun içinde bulduk. Zaten tursuz girilmiyormuş buraya. Arabayı bıraktığımız yerden şöyle 150 metresine bir turla karşılaştık. Şimdi onlarla beraber gidiyoruz. Biraz daha yukarı çıkıyoruz yürüyerek. Burada volkanik arazi falan da varmış. Onları falan da anlattılar. Tabii İspanyolca olduğu için biz çok fazla bir şey anlamadık ama yorulduk. Geldik kapıdan gördük ve gidiyoruz. En azından gördük. Ama oradan bilet alınması gerekiyormuş. Girişten de 2 kilometre bir daha geri git bir daha gel o yollarda falan. Yani niye kimsenin buraya gelmediği de belli oldu. Evet. Çok sapa bir yerde, yolu çok düzgün değil. İşte İngilizce yönerge pek bir yerde yok. Burada kapıdaki adam da bize hiçbir şey söylemedi. Orada girişte ufacık bir yer vardı arkeolojik alan diye gösteren ama harita burayı gösterdiği için biz direkt buraya geldik. Ama hiçbir yerde İspanyolca bilgilendirme de yok. İspanyolca olsa yine bir anlardık yani. Şeyde de Böyle yok. bir şey yapmıyorsa Google'da falan da şey denk yok. gelmedik hani nasıl girilir falan filan hani özel bir şey var mı diye. Adam da bizim sadece ismimizi alınca buyurun geçin deyince biz de girdik. Ama öyle kolay olmuyormuş. Bunlar şimdi ticket gösterdiler mi? Yok da o adam galiba onları o küçük arkeolojik alan gördük ya en başta. Hı. Oradan aldı herhalde rehber. Minibüsle geldi ya onlar. Evet evet. Ha, onlar Adam bence biletlidir bizim yani. çoğunu tanımıyorum. Aynen. Yani Yo, zaten dedi haliyle. bunlar dedi hani bu ekipten değil rica etti rehber. Ama görevli abla çok kuralcı. Bizi almadı içeriye. Neyse en azından oradan bir video aldık. Şurada bir kanyon var. İşte şöyle göstermeye çalışıyorum. Bilmiyorum görünüyor mu? Kanyon var. Kanyon buradaki bu şeyin etrafını dağ tepenin etrafını sarıyor. Şöyle çevreliyor. Burası da volkanik bir alan olarak geçiyormuş. Hani bir kaldera ya da başka bir şey yok. En azından bizim gördüğümüz kadarıyla ama volkanik bir alan. Zaten taşlar falan eriyebilen ya da deforme olabilen kayaçlardan oluşuyor gibi görünüyor bize de. Hani bizim gördüğümüz o Kapadokya tarafındaki ya da işte Antalya Göller bölgesi tarafındaki yerler gibi. Böyle bir yer şekli oluşturmuş. Burada da bir tane küçük bir piramit var. Piramit güzel, çok ayakta kalmış. Hani yıkılmamış, diri duruyor ama göremedik. Adı da herhalde buradaki o Virgin Canyon'dan geliyor. Canyon Virgen Piramit diye geçiyor. Bizim için de güzel bir tecrübe oldu. Çok güzel yollar yaptık. Kitli yollardan geçtik
Gizli yollardan geçtik. Yollar kapandı, geri döndük falan. Arabamız da çıkıyordu neyse ki böyle yerlere. Bir sorun olmadı. Burada da artık bu videoyu kapatıyoruz. 2-2,5 saat memleketimiz San Luis Potosi'mize dönüş yolumuz var. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.